Sydney sokaklarını göstereceğim. Yani bu zamanlarda simiti ve poğaçayı çok özlüyorum. Kurs böyle bir kurs. Şurada bar falan var. Sizce ırkçılığa mı uğradık yoksa bu bir şaka mıydı? Ofansif bir şaka mıydı? Hani böyle olduğunu düşünüyorsan bile bence bunu söyleyememelisin. Yorumlarını merak ediyorum. Sizce bu ırkçılık mıdır değil midir? Sanırım dersimiz başlıyor. Aynen. Tekrardan bir ırkçılık olmazsa Aynen. ya. Tekrardan bir ırkçılığa uğramadan hemen derse gidelim. Şurası sahilin ortası. Başka bir sahil daha var. Görüyor musun? İnsanlar ayak seviyesinde. Ama şurası çok daha derin. Güzel. Ama çok ilginç değil mi? İki sahil bir arada. Hani o çocukların 18 yaşından küçük birilerine alkol satması yasak ama oralarda çalışması normal. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selam. Bugün Aşk-ı Tom'la Sydney sokaklarındayız. Bomboş şu an. Saat 7 Çünkü saat sabahın 7'si. Evet, bugünkü videomuzun konusu RSA nasıl alınır? Responsible Service of Alcohol. Yani alkol servis etme ruhsatı gibi, alkol servis etme sertifikası. Çünkü yılbaşında benim çalıştığım yerin bir etkinliği var, orada çalışacağız. Ve bunun için de işte alkol servis etmemiz vesaire gerekiyor. Avustralya'da da eğer alkollü yerlerde çalışıyorsanız bu belgeyi almanız gerekiyor. Biz de şu an o belgeyi almaya gidiyoruz. Yoksa çalışamıyorsunuz, bir de Cezası var. Cezası çok yüksek. $3.000 bizde ceza yazılıyor. $10 milyon da şirket, hatta bazı şeylerde kapatılabiliyormuş. Aynen. O yüzden çok cezası olduğu için kimse böyle çalıştırmıyor ve işte RSA istiyorlar. Tam da buradan geçiyorken burayı da böyle bir çekeyim dedim. Bunu her gün görmeme rağmen hala her gördüğümde çekme isteği geliyor içime. Evet, şimdi kahve almaya geldik. Aşk-ı Tom bara hayran kaldı. Keşke burada çalışsam. Gerçekten yaşadığımız ülkenin, şehrin şartlarına alıştık. Sabah gerçekten saat 7 ve kahve aldık falan. Ben alışmaya meyilliyim zaten. Aynen. Aşk-ı Tom zaten alışmaya meyilli ama ya ben her zaman böyle ilk geldiğim zamanlarda böyle sabah kahve içenleri böyle sabah 7'de kim kahve içiyor falan diye söylüyorsun. Şöyle, ben Biz gibiler içiyormuş. Ben bir iş görüşmesi yaptım. Kafe 5.30'da açılıyormuş. Ve sabah 5'te kalkıp spor yapanlara kahveyi hazırlamak için öyle bir şey yapıyorlar. Yani 5.30'da açıyorlar kafeyi. Şimdi size Sydney sokaklarını göstereceğim. Evet, otobüsümüze bindik şu an. Çift katlı. Güzel manzaralardan geçecekmişiz. Arkadaşım öyle söyledi daha önce buraya giden. Kahvelerimizi aldık. Otobüs yolculuğu başlasın. Aynen, otobüs yolculuğu başlasın. Evet, yolculuğumuz başladı. Ne kadar güzel. Hayattaki küçük mutluluklarımız. Önümüzdekiler kalktı ve biz de hemen öne geçtik. Bayağı mutlu olduk. Aynen, sevindik otobüsün en önünde gittiğimiz. Otobüsten indik. 50 dakikalık bir yolculuk yaptık. Buna da $5 ödedik. Sabah çok erken çıktığımız için kahvaltı yapmadık. O yüzden biraz karnımız acıktı. Dersten önce dedik yiyelim. Aç karnına ders olmaz. Şu arkada tatlış bir kafe var. Oraya bakacağız. Böyle atıştırmalık bir şeyler varsa. İşte bazı zamanlarda, yani bu zamanlarda simiti ve poğaçayı çok özlüyorum. Bir simit poğaça olsa yesek kötü mü olur? Maalesef Avustralya'da kahvaltı yapmanın zorluklarını yaşıyoruz. Çünkü mesela böyle tatlış bir kafeye geldik. Ama seçeneklerimiz arasında ya böyle ekmeğin arasına reçel sürmek var, tereyağı, reçel. Onu istemiyoruz. Ya böyle hem cheese kruvasan var ya da hem cheese tosti ama hem ya da bacon ya da domuz falan. Onları yemiyoruz. O da gitti. Sonra böyle güzel kahvaltılık rollar var. Break roll diye geçiyor. Onların da içinde bacon var. Yani onu çıkarttırıyorum. Ya da sen ne aldın? Ben
Chicken pesto aldı. Aslında sabah tavuk yemeyiz ama maalesef hani ya da banana bread. Onu da sabah insan yemek istiyor. Tayland'da da sabah tavuk yiyorlardı. Ne anladım ben bu işten? Aynen. O yüzden zorlandığımız noktalardan bir tanesi. Şimdi ben isterdim şurada zeytinli poğaça olsun. Simit olsun falan. Ama yok maalesef. Öyle. Onu yiyeceğiz şimdi. Sonra da gideceğiz inşallah okula geç kalmadan. Aldığımız şeyler de bu. Benimki $16. Aşk Tom da böyle bir şey aldı. Bu da $15. Evet, kursa geldik. Kurs böyle bir bowling klubunda. İlginç bir yerde. Aynen. Ve bar var içeride zaten. Aynen. İçeride bar falan var. İlk önce girdiğimizde anlayamadık doğru yere mi girdik diye. Ama doğru yermiş. Kurs böyle bir kurs. Şurada bar falan var. Burası böyle bowling club. Ama burada işte ders veriyorlar. Dışarısını da göstereceğim şimdi. Evet, şimdi araya çıktık. Şöyle arkamıza da bowling sahasını aldık. Bakmayın böyle güldüğümüzde biraz ırkçılığa uğradık. Aynen. Şimdi size söylemek istiyorum. Sizce ırkçılığa mı uğradık yoksa bu bir şaka mıydı? Ofansif bir şaka mıydı? Anlatıyorum. Hoca 10-15 kişinin, sınıfta böyle 20 kişiydik. 10-15 kişinin yaşlarını sordu. Ondan sonra herkes yaşını söyledi falan. Biz de böyle 3 Türk yan yana oturuyorduk. Sonra böyle bize baktı. Onları boş verin Türkler, sormamıza gerek yok dedi ve geri döndü. Bu tarz bir şey söyledi değil mi? Aynen. Ama şöyle orada da full Ozu yoktu yani. Orada da Fransız var, evet. işte Asyalılar falan vardı. Yani başka milletten insanlar da vardı ama bize bakıp böyle Türkler, sormamıza gerek yok dedi. Ve böyle ben şaşırdım. Hani şaka mı yapıyor, şakaysa komik değil. Hani bir samimiyetimiz yok falan. Hani böyle olduğunu düşünüyorsan bile bence bunu söyleyememelisin. Sonra işte şakaya vurdu falan ama zaten bence burada ırkçılık yapıldığı zaman böyle hani sen Türksün defol ülkene git denmiyor da hani böyle naif şekilde yapılıyor. Ama şaşırdım yani bunu duyduğumuzda çünkü hocayla daha önce hiçbir şey yaşamadık yani. Suç yani burada ırkçılık yapmak. Aynen. Suç. Ben yapıyordum. Aşk Tom beni uyarıyordu. Evet ve hani şimdi böyle ben uğradım. ve hani böyle bazı şeyleri anlatırken falan sanki biz affedersiniz salakmışız gibi. Böyle mesela ten diyor, bir şeyler anlatıyor falan. Böyle yüzümüze bakıp ten falan yapıyor. Öyle ilginç yani. O yüzden biraz şaşırdık. Bunun yorumlarını merak ediyorum. Sizce bu ırkçılık mıdır değil midir? Bence ırkçılık. Galiba ilk kez yaşadım bu ırkçılığı. Evet, dersimizin arasındayken de bu RSA nedir ve neden alınır ondan bahsedeyim. RSA böyle alkollü yerlerde alkol servis edebilmeniz için almanız gereken bir sertifika. Bu olmadan maalesef alkol servis edemiyorsunuz. Bunun da cezasını az önce öğrendik. Ben servis edersem $1000'mış. $1100'mış. Bak öğrenememişim. Mekana da $11.000 ceza yazılıyormuş. Bu kursun bir online'ı var, bir de yüz yüzesi var. Online'ın maalesef biraz daha zor oluyormuş online almak. Ama yüz yüze yaparsanız aynı gün içinde sertifikayı size veriyorlar. O yüzden biz yüz yüzeyi seçtik. Buna da $165 ödedik kişi başına. $165 ben, $165 Aşk Tom. Bunu her yerden alabilirsiniz. Böyle Darlinghurst'te var, CBD'de var, böyle Sydney'in çoğu yerlerinde var. Ama biz burası biraz daha kolay oluyormuş diye burayı seçtik. Mona Vale'deyiz şu an. Kursun içeriği de işte alkol, işte birisi agresif tavırlar sergilerse ne yapmalısınız? İşte kafası güzel birisi gelirse neler olacak filan. İçeride o tarz şeyler. Aynen. Alkol içen, işte sarhoş olan birine ne önerir? Sanırım dersimiz başlıyor. Aynen. Tekrardan bir ırkçılık olmazsa aynen. ya. Tekrardan bir ırkçılığa uğramadan hemen derse gidelim. Evet, kurstan çıktık. Kursumuz bitti. Şimdi verdik cevaplarımızı. Saat böyle 3.30 gibi. Bir saat sonra falan sertifikayı atacaklar bize. Sertifikayı attıktan sonra New South Wales Service'e gidiyorsunuz. Buranın bir devlet dairesi gibi bir şey. O sertifikanızı verdikten sonra bir de size böyle kart veriyor. RSA kartı. Onu zaten ücretsiz çıkartabiliyorsunuz. O kartınızın olması gerekiyor alkol servis ederken. Yani böyle çalıştığınız yere polis falan baskın yaparsa onu sorabilir. Onun da para cezası var ama para cezasından emin değiliz. Öyle RSA ile ilgili başka sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Galiba hepsini tamamladım. Bir de şöyle bir şey var. RSA'in böyle fix bir fiyatı yok. Yani $160 gibi. Ben $135 da buldum. $200 da buldum. Ben $165'lığını aldım. O yüzden hani tek belli bir yeri, belli bir kursu yok. Birden fazla kurs veriyor bunu.
Öyle. Şimdi de buraya yakın bir sahil varmış. Oraya gidiyoruz. Evet, şimdi Monavale sahile geldik. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi bakın. Burası sahil. Şurası sahilin ortası. Başka bir sahil daha var. Görüyor musunuz? İnsanlar ayak sürüyor. Ama şurası çok daha derin. Yani hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Hani iki sahil var gibi. Burada sahil var. Burası komple çukur gibi. Ama su harika temiz. Gösterelim. Çok güzel. Ama çok ilginç değil mi? İki sahil bir arada. Aynen. Bunu hep söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Sydney'de en sevdiğim şeylerden biri, mesela biz bugün işte sertifika almaya geldik. Sertifika almaya geldiğimiz yerin böyle bir 10 dakika yürüme mesafesinde denize girebileceğimiz yer var. Yani eğer bikinilerimizi alsaydık sertifika sonrası tatil hayatı yaşayabilirdik. Hani bu çok güzel. Günlük hayatımızın içinde böyle denize girebileceğiniz, okyanusa girebileceğiniz temiz yerlerin olması. Öyle ama burada da bir köpek balığı gerçeği var yani. Evet. Aşktan köpek balığı olduğu için girmek istemiyor ama benim için sorun yok. Çok ilerlemediğimiz sürece bence yemez ya. Çok Karadeniz diyor. Baksana nasıl köpüyor. Ama yine de böyle bir şeye sahip olmak çok güzel. Aynen, tabii ki o ayrı konu. Yani şu an mesela geldiğimde havamız değişti. Aynen. Güzel plajları da var yani, yok değil. Böyle koy gibi olanları da var. Orası daha durgun oluyor, daha temiz oluyor. Bir de şey yapıyorlar genellikle. File yapıyorlar. Filede köpek balığını engelliyor gelmesini. Denizin ortasına şöyle çekiyorlar. Burası da kumlu mesela. Burası da çok güzel. Ay bir de RSA kursu ile ilgili farklı bir şey söyleyeceğim. Bence çok ilginç. İşte Sydney'de 18 yaşından küçüklere alkol satışı falan yasak. Ama alkol servis etme ruhsatı sertifika kursunda 16 ve 17 yaşında 2 tane çocuk vardı. Aşırı saçma değil mi? Hani o çocukların 18 yaşından küçük birilerine alkol satması yasak ama oralarda çalışması normal. İnanılmaz saçma bence. Yani bence 18 yaşından küçüklerin de alkollü ortamlarda çalışmaması gerekiyor. Eğer kullanmaları yasaksa. Sahilden otobüs durağına yeniden geldik. Şu an otobüsü bekliyoruz. City'ye gideceğiz. 3.30-4 gibi sertifikamız gelir demişlerdi. Onu bekliyoruz. Geldikten sonra da size gösterip videoyu kapatacağız. Aynen. Takipte kalın. Sydney merkeze geldik sonunda. Sonunda geldik evimize. Aynen, uzun bir yolculuktan sonra uyuyakalmışım zaten. Tam yolculuğumuz bitti. Yolculuğumuz sırasında sertifikamız geldi bu şekilde. Sonra bunun çıktısını alıp New South Wales Service'e gidiyorsunuz. Sonra kart veriyorlar size. Aynen. Sonra oradan kartınızı alıyorsunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. Aynen. Bu şekilde bugünlük RSA maceramızın sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.